En çok ben cennete gideceğim. Hayır ben cennete gideceğim. Hayır en çok ben yapacağım. İslam'ın çağdaş anlayışında en yaygın olan sorulardan birini ele alalım. İslam imgeyi yasaklar mı? Ve buna karar verme hakkı kimdedir? İslam'ı tartışırken yasak klişesiyle tartışmak yaygındır. Ancak İslam sanatındaki sayısız görsel temsil bu yasağın uygulamada çok da geçerli olmadığını gösterir sanki. Sanat tarihini tartışırken ekonomiden, sosyolojiden, antropolojiden beslenmek çok doğal. Ama sanat tarihini tartışacağımızı unutmayalım. Burası bir İslam tartışma ya da teolojik bir tartışmaya, dini tartışacağımız bir ortama dönmeyecek. Ama zorunlu olarak resim ve heykel yasağını konu aldığımız için İslam'ın öğretilerinden de bahsedeceğiz. Kur'an'a ve hadislere atıfta bulunacağız. Ama Kur'an'a ve hadise atıfta bulunurken farklı uzman kaynaklardan, kimi zaman eski İslam alimlerinden alıntılarda bulunacağım. Farklı düşüncelere yer vereceğim. Bunların hiçbiri Türk olmayacak. Çünkü zaten her gün herkesten dinliyorsunuz. En çok dini bilen, en çok cennete gidecek insanlardan bizzat dinliyorsunuz neyin nasıl yapılması gerektiğine. Farklı bakış açıları getirmeye çalışacağım. Söylediğim gibi hadislerden, Kur'an'dan, dine yönelik bilgilerin hiçbiri bizzat benden olmayacak. Alıntılar yapacağım. Alıntılar yaptığım kitapları da bizzat videoda doğrudan söyleyeceğim. Ama öncelikle söylemek istediğim, lütfen bu da yanlış, bunlar cehennemde yanacak demeden önce en azından bir kısmının yanlış olduğunu bile düşünseniz bu uzmanların boşuna uzman olmadıklarını hatırlamanızı istiyorum. Hani direkt bir şeyi bana dinde böyle öğretilmedi. Çok iç içe olduğumuz için bu öğretiyle. Bundan önce konuştuğum sanat tarihine dair konuştuklarımda bu kadar yakından hissetmeyebilirsiniz konuları. Bu kadar içinize işlemiyor olabilir. Ama her gün çoğumuzun hayatında genişçe yer kaplayan bir pratik olduğu için de, yalnızca öğreti değil, pratik olduğu, yaşanmışlık olduğu için de olabildiğince tepkisel yaklaşmamanızı diliyorum. Söylediğim gibi kaynaklarımın hepsini vereceğim. Çünkü sanat tarihi ve teolojinin kesişiminden konuşuyoruz. En çok ben cennete gideceğim. Hayır ben cennete gideceğim. Hayır en çok ben yapacağım. İslam ve resim heykel yasağını tartışıyorsak iki bakış açısını ele almak istedim. Birçok bakış açısı var. İki yaygın bakış açısını almak istedim. Bu hafta konuşacağımız Wendy Schaaf'ın başta olduğu, İslam'ın kendisinde, özünde bir resim yasağı olmadığına dair. Bu düşünceye göre Kur'an putperestliğe karşı uyarıda bulunur ancak resim yasak demez. Ve kanıt olarak da Emevilerden, Abbasilerden, Büyük Selçuklu'dan, Timur'dan, Osmanlı'dan figüratif çizimler gösterilir. Bu düşünce İslami araştırmaların bu zengin kültürel mirasa bakmak yerine Peygamberin hadislerinden, sözlerinden ve yaptıklarından yasağı çıkarttığını öne sürüyor. Peki peygamber ne demiş resme dair? Kıyamet günü cehennem sakinleri arasında en ağır azap görenler resim yapanlar, şekil ve suret verenler olacaktır. Resim yapan, surat boyayan kişi kıyamet günü yaptığına can üfleyene kadar Tanrı tarafından cezalandırılacaktır. Ki bu hadiste Kur'an'da geçen Tanrı'nın İsa'ya kıyamet gününde imge yaratanlara olacakları anlattığı bölüme atıfta bulunur. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Görünen o ki İsa dışındaki sanatçılar cezalandırılacak. Çünkü hiçbir sanatçı can üfleyemez. Bu düşüncede olan profesörlerden biraz bahsetmek istiyorum. Adından, soyadından, nerede okuduğundan, hepsinden bahsedeceğim ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Gerçi ben istediğim kadar burada kaynaklar sunayım. Büyük büyük insanlar, çok önemli insanlar düşünüyor ama bunu sen öyle düşünmesen de diyeyim. Pek bir anlamı olmayacak aslında ama içimiz rahat etsin diye söylemek istiyorum. Temelsiz olmadığını söylemeye çalışıyorum bu iddiaların. Evet,
Evet, aldım kağıdı. Hazır mıyız? İslam, Yahudi ve Doğu felsefesi tarihi üzerine uzmanlaşmış Cambridge mezunu. Cambridge deyince ikna olacaklar diye düşünmüşüm. Cambridge deyince tamam insanlar önem verip dinleyecek diye düşünmüşüm. Çoğu zaman inanca dair sohbetlerde zaten dinleme ikinci planda kalır çoğunlukla. Saldırganlık ön plandadır. Yanlış olduğunu kanıtlama ön plandadır. Haklılığını kanıtlama diyeyim. Karşıdakini dinlemektense. Ama esnek olalım. Yanlış olduğunu düşünsek de belki bilmediğimiz bir şeyler öğrenebiliriz. Hani Cambridge mezunu diye ikna oluyorsanız ne mutlu. Evet, Cambridge mezunu Profesör Oliver Leaman'ın İslami Estetikler kitabında dediğine bakacağız. İslam'da resim yasağı yoktur. Kur'an bu konuda doğrudan bir şey söylemez. Resimleri özellikle de asılsız görülebilecek resimleri eleştiren hadisler vardır. Ancak bu asılsız olanın eleştirisi olabilir. Tüm resimlerin yasağından bahsedemeyiz. Bu hadis tüm resimler yasak diye yorumlanamaz diyor. İkinci kaynağımız University College Dublin'de Yahudi ve İslam Çalışmaları Profesörü David Wasserstein'dan İslam'da kültürel tanımın aracıları olarak madeni paralar. Harika bir tez konusu. Harika. Bayılırım. David demiş ki, elbette resimlere tapınmanın yasak olduğu doğrudur. İbadet nesnesi olarak kullanılma olasılıkları nedeniyle insan ve canlı resimlerinin üretilmesinin kınanması doğrudur. Ancak bu yasakla aynı şey değildir. İbadet etmek için üretmeyin diyor İslam demiş David. UCLA mezunu İslam Kültürleri ve Sanat Tarihi, İslam Sanatı Tarihi Profesörü Wendy Shaw. Hatta Bilgi Üniversitesi'nde de bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmış 2000'lerin başında. Benim de çok sevdiğim bir profesör Wendy Shaw, İslam'da imge yasağının bir mecaz olduğunu söylüyor. O bir metafor diyor. Metafor diyor. İslam'ın temel kaynaklarında böyle bir genel yasağın bulunmadığını ısrarla vurguluyor Wendy'cim. 19. yüzyılda İslam'ın ne olduğunu anlamaya çalışan Avrupalılar tarafından bu yasak çerçevesi oluşturuldu İslam'da. Bu yasak çerçevesi Avrupalılar İslam'ı anlamaya çalışırken bunun yasak olduğunu yalnızca metinlere başvurdular, hadislere başvurdular, yaşanmışlığa bakmadılar ve resim yasaktır dediler, kestirip attılar diyor. Ve bu da İslam'ı bu yasakla tanımlamak modern, tutucu, katı, Selefi düşüncesiyle de uyum gösteriyor diyor. Selefilikte İslam'ın ilk 30 yılı örnek olarak alınır ve o ilk 30 yıldan sonra dinde bozulmanın olduğuna, otantik İslam'ın yaşanmadığına inanılır. Bu Püriten bakış açısıyla Kur'an ve hadise doğrudan başvurulur. İslam'ın uygulamaları pratiği hiçe sayılır diye ekliyor. İslam'ın ilk dönemlerinde yani yaklaşık olarak 7. ile 9. yüzyıllardan 13. yüzyıla kadar Emeviler, Abbasi ve Fatimi halifeliklerinde duvar resimleri çok yaygın. Emevi döneminden Ürdün'de Kusayr-ı Amre, Kuseyr el-Hallabat, Suriye'de Kasrül Hayril Garbi, Filistin'de Hişam Sarayı'ndaki eserleri örnek gösterebiliriz. Abbasi döneminde Irak Sarayı'nda duvarda dansçıları, resimlerde figürleri görüyoruz. Tabi Abbasi döneminden hiçbir şey kalmadı elimizde. İşgallerle, terörle yalnızca İslam öncesi dönem değil, erken İslami dönemden de eserler kalmadı. Bu figüratif resimlerin çoğu şu anda elimizde yok ve bunun da aslında İslami deneyimi silmenin bir yöntemi olarak görebiliriz. Deneyim silindiği zaman kimlik yalnızca yazılandan oluşuyor. Pratiğin hiçbir etkisi kalmıyor çünkü pratiğe ulaşamıyoruz. Göremiyoruz, yok ortada. Bu bir kayıp aslında. Bu aynı zamanda dini düşüncenin de kaybı anlamına gelir. Kimlik kaybı anlamına da gelir. Erken İslami dönemden eserleri görmemek, İslam öncesi eserleri görmemek yok olan topraklardaki kimliği siler. Düşünceyi de siler. Belki daha tutucu bir kimliğin inşa edilmesine neden olur. 13. yüzyılda Moğol kabilelerinin İran beyleriyle ittifak kurarak yeni yönetim sistemleri ve yeni uygulamalar getirdiğini görüyoruz. Duvarlarda yaygın olan figüratif resimlerin kitaplara girdiğini görüyoruz. Günümüze ulaşan en eski el yazması çizimler arasında Dioscorid'in Eczacılık ve Tıp Üzerine adlı eserinin Arapça çevirisi var. Ya da Yahya İbni Mahmud el-Vasiti'nin El Hariri'nin Meclisi isimli eseri
resimleri, figürleri, canlı ve cansız varlıkların temsilini görüyoruz. Ve İslam'da resim yapma yasağı tartışmaları da ilk bu dönemde başlıyor diyebiliriz. Artık yaygınlaşınca, saray dışına çıkınca, kitaplarda basılmaya başlayınca figüratif resimler. Şafii okulunun takipçisi Nevevi'den duyuyoruz ilk çığlıkları. Evet, hazır mıyız? Nevevi ne demiş? Riyad-ı Salihin, Erdemlilerin Bahçesi isimli eserinde bizim mezhebimiz ve diğer mezheplerin otoriteleri için herhangi bir canlıyı resmetme yasaktır diyor. Canlıyı resmetmeyi bırak, resim yapmak her koşulda yasaktır. Çünkü bu Tanrı'nın yaratıcı faaliyetini taklit etmek anlamına gelir. Aslında bu argüman çok tanıdık. Çünkü Nevevi kendi döneminde etkili olmasa da günümüzde çok yaygındır, çok etkindir. Eserleri tekrar tekrar basılır ve okunur. Neden kendi döneminde yaygın değil dedim? Çünkü kendi döneminde yaygın olsaydı Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Memluk Sultanlığı kitaplarda, seramiklerde figüratif çizimleri desteklemezdi. Ardından resim sanatı Timur ve Timur sonrası devletlerde Safeviler, Osmanlılar ve Babürlerde büyük gelişmeler göstermezdi. Nevevi'yi tarihsel olarak diğer figürlerle, diğer alimlerle karşılaştırdığımızda Taberi'yi görüyoruz, 9. yüzyıl alimi. İnsanın bilinçli olarak Tanrı yerine taptığı ve onu kafir yapan nesnelerin yasak olduğunu söyler. Yalnızca 9. yüzyıl değil, kendi döneminin bir başka alimi de Nevevi'ye karşı çıkar. İbn Teymiye birçok modern tutucu ve katı sünni harekete ilham verir. Muhammed bin Abdülvehhab'ın ilham kaynağıdır. İki tür görüntünün yok edilmesi gerektiğini belirtir. Ölen kişiyi temsil eden görüntüler ve mezarların üzerine yerleştirilen görüntüler. İbn Teymiye'nin ateşli bir takipçisi olan çağdaş Selefi alim Said Sabık bile resimler yasa dışı olsaydı peygamberin bunları açıkça yasaklayacağını belirtir. Muhammed bin Abdülvehhab'dan bahsettim. Suudi Arabistan'a şekil veren kişi diyebiliriz Abdülvehhab için. Ve aslında günümüzde heykellere, resimlere bu dine aykırı diyenler, bunu yapamayız, ahlakı bozuyor. Ne, çıplaklık mı? Çıplak. Herhangi bir sanat eseri sansürleniyor. Uygun olmadığı düşünülüyor bir sanat eserinin. Otoriteler tarafından ya da halk tepki veriyor bir sanat eserine ama dini kullanarak, ahlakı kullanarak, ateizmi özendiriyor diyerek ya da kimlikleri LGBTİ'yi özendiriyor diyerek kötüleniyor ve sansürleniyor, yasaklanıyor ve insanların tepkisi benim gördüğüm neymiş o eser? Ama evet bu da şeytana benziyor. Ama evet aslında böyle bir şey yok. Ben bu ayrımı yapmıyorum. Herhangi bir sanat eseri bir şeyle suçlanıyorsa suçlayan kim diye bakıyorum sanat eserinden önce. Çünkü bir zaten sanatın kendisi, bir sanat eserinin amacı karşı çıkmaktır. Hele günümüzde sanat eseri estetik bir şey olamaz artık. Sene 2025. İnsanlar ölüyor kim? Bir sanat eseri tabii ki var olan tabuları, hele bir de viral olma peşinde koşan sanat eserleri. Bu yalnızca günümüzde de değil. 18. yüzyılda da böyleydi. Her zaman sanat eserleri şok yaratma, modern resim tarihi bu. Bu nedenle eğer bir sanat eserine bu çok ayıp, bu ahlak dışı deniyorsa, sanat eseri ya da ucube deniyorsa, ben böyle sanatın içine tükürürüm deniyorsa, ay evet gerçekten ucube gibi ama yani çok devasa ve böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ucube ise ucube. Sanat güzel olmak için yok. Sanat sanatçı tarafından şekil verilmek için var. Dilediği şekli verebilir mi? Evet, verebilir. Sergileyebilir mi? Evet, sergileyebilir. Sanattan korkanın kim olduğuna ve neden korktuğuna bakarım ben. Korkutana değil de kimin neden korktuğuna bakarım. Bu tarz tepkilerde ahlaksız bulundu, çıplak bulundu. Toplumumuzu bir sanat eserinden bu kadar... Senin toplumun kim ki? Senin toplumunun... Sen toplumu nasıl görüyorsun ya da insanları nasıl görüyorsun ki? Bir sanat eserinin ya da herhangi bir şeyin bunu sarsacağına inanıyorsun. Temelinden sarsacak. Temelinden sarsılması gerekiyordur. Eğer sarsılıyorsa bir sanat eserinde. Bırakın sarsılsın. Bırakın sorgulasın insanlar. Bir çıplaklığı görünce sorgulasın. Ben neden cansız bir şeyi görünce azıyorum? Lütfen bir kendini sorgulasın. Sorgulamıyorsa zaten becerememiştiniz toplum olarak.
Zaten hani ortada sanat eserinin yıkacağı değerler yok demek. Korumaya çalıştığınız toplumsal değerleri yok demek zaten. Eğer dönüp kendini sorgulamıyorsa. Bu tepkileri Vehhabilikten de bağımsız değerlendiremeyiz. Modern İslam'ı yalnızca resmi heykel yasağını değil, İslam'daki yasakları, yasak çerçevesiyle bir dine bakmayı Vehhabilikten ayrı değerlendiremeyiz. 18. yüzyılda Kuzey Arabistan'ın nispeten önemsiz bir bölgesinde ortaya çıktı. Kutsal metinlerin yorumlarına saldırgan bir şekilde karşı çıktı. 20. yüzyılın başlarında bu hareketin taraftarlarının Arap Yarımadası'nda iktidara gelmesiyle güçlendi. Arap Yarımadası'nda petrolün keşfedilmesiyle yayıldı. Batılı fonlar Suudi Vahabi devletinin gücünü pekiştirdi ve bu inancın dünya çapında yayılmasını destekledi. Vahabilik tasavvufa karşıdır, mezarlara karşıdır ve Vahabiler kendileri dışında Müslümanların tarihini hiçe sayar, hatta hor görürler. Bu iki özellik, mezarlara karşı çıkma, kendileri dışındaki Müslümanları hor görmek, günümüz Mekke ve Medine şehirlerinde açıkça görülmektedir. Müslümanlar tarafından son 1400 yıl içinde inşa edilen her şey buldozerlerle yıkılmıştır bu iki şehirde. Kabe'nin çevresindeki otellerin temelleri kazılırken İslam'ın en erken dönemine ait çeşitli yapıların izleri ortaya çıkar. Bunlar arasında peygamberin ilk eşi Hatice bin Hüveylid'in evi olduğu düşünülen yapı da dahil olmak üzere tüm yapıların üzerine yeni binalar inşa edilir. Sadece peygamber ve ilk toplulukla ilişkili yapılar değil, camiler, medreseler, türbeler ve sufi merkezleri yıkıldı. Önemli fiziksel hatıraların kalmasına izin verilmedi. Peygamberin sahabelerinin mezarlığının yıkılması örnek gösterilebilir. Burada da bağlam, İslam'ı değerlendirebileceğimiz, kendimizi tanımlayabileceğimiz tek şey yine metin olarak kalıyor. Bu da kısıtlıyor tabii ki. Metinler üzerine düşünülen, yapılan uygulamaları görmüyoruz. Ama gel gör ki her şey silinemiyor, yok edilemiyor. Her şeyin üzerini doldurup Marriott dikemiyorsunuz. Figüratif bir resim değil, yani içinde insan gösteren, surat gösteren canlı bir varlık değil ama şu eserlerin bakış açımızı değiştirdiğine inanıyorum. Hazır mısınız? Sımsıkı tutunun. Geliyor. Timurlu gökbilimci ve matematikçi Sultan Ulu Bey için üretilmiş beyaz şarap sürahisi. 1613 yılında Babür İmparatoru Cihangir tarafından satın alınır. Ağzında şu yazı bulunur: Allahu Ekber. 7 diyarın kralı, adaleti yayan imparatorların imparatoru, gerçek ve mecazi işaretlerin bilicisi. Abul Müzaffer Nuruddin Cihangir. Kral, Kral Akbar'ın oğlu. Müslüman savaşçı. Gördüğümüz gibi Cihangir Ulu Bey günümüzdeki Müslümanların aksine İslam'ı, Müslümanlıklarını, ilk dönem topluluklarının yaptıklarını yaparak meşrulaştırmaya çalışmamış. Hayır, en çok ben Müslüman olacağım, Müslüman savaşçı ve kralım, hepinizden daha çok Müslüman olacağım dememiş. Birçok modern Müslüman İslam entelektüel tarihinin ilk dönemlerine odaklanır ve bunu tarihin tamamını ifade ettiğini düşünür. Klasik dönem İslam anlayışı has İslam, model, en doğru olanı olarak görülürken sonra gelen 1050 ile 1900 arası diyeyim 850 yıllık bir tarih yanlış, bozulmuş olarak görülür. Hepimiz bu eğilime sahibiz. Geleneksel İslam çalışmaları diğer tüm unsurları göz ardı ederek şunu vurgular: çok uzak geçmişle ve şimdiki zaman arasındaki ilişki. İslam çalışmalarının modern Müslümanların bu çok uzak geçmişe saplantısı vardır. İslam'ı sanat tarihi içinde anlamlı bir şekilde tartışmak için bu çok uzak geçmiş saplantısını bırakmamız gerekir. Yani bu şarap kadehleri, figüratif çizimler, insan suratları bir anomali değildir. Figüratif resimler çizenler, şarap içenler de Müslümandır. Figüratif resim çizmeyenler ve şarap içmeyenler de Müslümandır. Birisi diğerinden daha çok Müslüman değildir. Bu nedenle anomali olarak görmeyi, bunlar anormal, orijinal değil zaten, orijinal İslam bu değil demeyi bırakarak bunların yaşanmış gerçeklik olduğunu ve böyle bir gelenekten geldiğimizi kabul etmemiz gerekir. Tabii bunlar İslam'da resimlerde hiçbir zaman kısıtlama olmadığı anlamına gelmez. Arap çok tanrılığından İslam'ın tek tanrılığına geçiş döneminde ilk put
put yıkma eylemleri gerçekleşti. Din değiştirme döneminden sonra tekrarlanmadı. Bu yıkım eylemleri birçok yönden eski Roma'da Hristiyanların pagan imgelerine yaptıklarına benzemektedir. Resimli figürlerin boğazlarının kesilmesi dini bir yasaktan çok fethi işaret eder. Diyebiliriz ki madem İslam'da yasak yoktu, neden mükemmel olmadı sanat? Neden kusursuzluğa ulaşılmadı? Neden resim sanatı imgeler üzerine daha çok yazılar yazılmadı? Neden antik Yunan'daki gibi heykeller göremiyoruz? Neden Rönesans'taki gibi perspektif göremiyoruz? Neden insanlarla eşyalar aynı boyda, kim uzakta kim yakın belli değil? Madem resim yasağı yoktu, neden gelişilmemiş bunlarda? Rönesans'ın temeli Yunan sanatında sanat eseri gerçek nesneyi taklit eder. Ona öykünür, ona benzer. Bu mimesis kavramıdır. Gerçeğe yakınlık, alıcı, izleyici, aslında orada olmayan bir şeyin orada olduğuna inandırılmaya çalışılır. Gerçekçilik bu ilişkinin sonucunda ortaya çıkar. Bu benzetme araçlarının çoğu 14. ve 15. yüzyıllarda İtalya'da geliştirilmiş ve sonraki yüzyıllarda Avrupa genelinde görüntüyü tanımlamaya başlamıştır. Bu mimesis dünyayı yansıtan modeldir. Tablo, heykel bir ayna gibidir. İslam sanatına geldiğimizde bu benzetmenin, bu mimesisin dışa dönük değil, içe dönük olduğunu görürüz ve ön planda olanın imgeler değil, müzik olduğunu görürüz. Bunu açıklamak için Mahtu Hazanad'ın çizdiği Plato kürelerin müziğiyle hayvanları uyutur görseline bakacağız. Bu görsel ünlü şair Nizami Ganjavi'nin 1194 tarihli İskendernamesinden. İskendername şairin beşlemesinin 4. kitabıdır. Şu anda Britanya Kütüphanesi'nin arşivinde bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi Büyük İskender'in hayatı ve başarılarına odaklanır. Kitapta görselin yer aldığı bu bölümde Yunan filozofları Plato ve Aristo arasında geçen bir yarışmadan bahsedilir. Düşünsenize Plato ve Aristo günümüzdeki influencerlar gibi, YouTuber'lar gibi boks ringinde ve bunu herkes de izleyemiyor. Para verip izlemek zorundasınız. Aristo ve Plato arasındaki yarışma Yunan destanında yer almaz. Nizami'nin kendi öyküsüdür. Aristo rasyonel bilginin öncüsü olduğunu ilan eder ve İskender'in önünde sıralanmış diğer tüm şairler onu över. Tüm sanatların ustası, gizli bilgeliği düşünmek için dışarı çıkan Plato hariç herkes. Görselde yer alan metin şunu der: ve yıldız gözlemcisi yıldızların yolunu takip etti. Orada bulduğu uyumun bir modelini yaptı. Seslerin oranlarını keşfettikçe bir çalgı örmeye başladı. Şarkı söylemek için deriyi kabak üzerine koydu, telleri çözdü. Ceylan derisini miskle ovduktan sonra kuru tahtadan ıslak ses çıkardı ve böylece hayal gücü ve taslaklarından çalgı yarattı. Plato bu müziği sarayda sunar. Orada İskender onun üstünlüğünü fark eder. Çünkü bu müzik tüm bilgi biçimlerini kapsar ve aynı zamanda aşar. İskender, Plato'yu Aristo'dan daha yüksek bir rütbeyle ödüllendirir. Burada Nizami çalgıya organ demiştir. Yani Avrupalı bir enstrümandan bahseder. Genelde ut ya da flütten bahsedilir. Ama burada organı tercih eder. Bu organ Aristo'nun mantık üzerine yazdığı 6 eserin ortak adı olan organona gönderme yapar. Aristo'nun mantığını bir enstrümana dönüştürür Plato. Hayvanlarla temsil edilen saf kalpli insanların duygularını harekete geçirir ve mantığı tersine çevirir rüyalara. Bu hikaye özellikle Platon'un yıldızlar arasında gezmesi ve gökyüzünde melodilerin uyumunun farkına varması, o uyumu enstrümanda yakalamaya çalışması açıkça Pisagor'dan etkilendiği anlamına gelir ve Pisagor'un 3-4-5 üçgeni dışında çok daha heyecan verici düşünceleri vardır. Pisagor gerçekliğin temelde sayılardan oluştuğuna inanır ve müzik aletlerinin tellerinin uzunluklarıyla, oranlarla oynayarak en uyumlu sesi bulmaya çalışmıştır. Pisagor'un takipçileri de bir ateş etrafında, merkezinde bir ateş bulunan bir evren vizyonu ortaya atar. Bu ateş güneş değildir ama tüm gök cisimleri bu ateşin etrafında döner. Pisagorcular gök cisimlerin hareketlerinin merkezi ateşten tam doğru mesafelerde hoş bir müzik oluşturduğuna inanır. Gezegenlerin hızlarının uygun oranları seslerin uyumlu olmasını garanti eder. Bu kavram daha sonra kürelerin müziği olarak gelişir. Bu denklem
felsefe ve müziğin yakın ilişkisi Platon'un Fado adlı eserinde görülür. Eserde Sokrat'ın felsefeyi en asil ve en iyi sanat olarak gördüğünü söyler ve idamından hemen önce müzik yapması gerektiğine dair bir rüya görür. Tabi Nizami yalnızca Yunan felsefesinden etkilenmemiş, erken dönem İslam yazarlarından da genişçe etkilenmiş. Örneğin Kindi, Arap geleneğinde kendini filozof olarak tanımlayan ilk kişidir. Kindi'nin teorisi, müzik enstrümanının telleriyle, müzik makamlarıyla insan vücudu arasında doğrudan ilişki kurar. Müzik enstrümanlarının telleri, 4 elementi, gezegenleri, 12 burç kuşağını temsil eder. İnsan vücudundan mevsimlere ve 4 elemente kadar her şey bir uyum içindedir. İnsan vücudu da elementler gibi sıcak, soğuk, nemli, kuru özellikleri taşır ve müziğe yanıt verir. Bu aslında 10. yüzyıldan sonra çıkan müzik terapilerinin de temelidir. Müzik terapisinde de göksel düzenlerle uyumlu olarak vücut sıvıları düzenlenmeye çalışılır ve müzikle vücut sıvıları düzenlenmeye çalışılır. Plato kürelerin müziğiyle hayvanları uyutur da filozof kuru tahtadan ıslaklığı ile küreleri çeken sesler çıkarır, doğrudan alıcıyı etkileyen bir müzik yapar. Parmağını bir hareket ettirir, tüm hayvanlar hemen uykuya dalar. Başka şekilde çaldığında onları uyanıklığa geçirir ve Kindi'den itibaren İslam düşünürlerinin de evrenin yapısı, doğası ve müzik arasında doğrudan ilişkiler kurduğunu görüyoruz. Al-Farabi de 9. ve 10. yüzyılda Büyük Müzik kitabında dinleyiciyi farklı oranlarda etkileyen 3 tür müzik tanımlar. Burada sanat eserinde önemli olan müziğin alıcıda uyandırdıkları, alıcıda bıraktığı etkiler. Müzik en düşük düzeyde popüler şarkılarda olduğu gibi zevk uyandırır. İkincisi şiirde olduğu gibi zihinde imgeler uyandırır. Bunu tanrıların heykelleriyle karşılaştırabiliriz. Üçüncüsü herhangi bir benzerlikten öte müziğin alıcıda değişim yaratma boyutunu tanımlar. Bu boyut hem insanlara hem de hayvanlara uygulanabilir ve sevinç, üzüntü, korku ve öfkeyi ifade edebilir. Al-Farabi'ye göre sanat eserinin anlamı, sanatın özü teknikle açıklanamaz, alıcıda ne uyandırdığıyla ilgilidir. Duygulanımla ki duygusal demek istemiyorum, farklı anlamı var. Hissettirdikleriyle doğrudan ilişkilidir. Yani sanat nihayetinde tekniğinin mükemmelliğiyle değil, insanlar ve hayvanlar arasındaki yakın ilişkiyi hissetmekle açıklanabilir. Ve Al-Farabi'ye dair şu hikaye anlatılır. Farabi bir gün, evet fıkra anlatır gibi, Farabi bir gün saraya gitmiş hükümdara. Hükümdar demiş ki aç mısın? Demiş yok. İçecek bir şey ister misin? Demiş yok, istemem. Peki müzik dinlemek ister misin? İsterim demiş Al-Farabi de. Dönemin en iyi sanatçıları, en iyi müzisyenler çıkmış karşısına ve her müzisyen de hata yaptın demiş. Hatalı gibi. Olmadı. Emin misin? Sonunda hükümdar da demiş ki sen çalmayı biliyor musun? Sen çal. Çok biliyorsan sen çal. Farabi de çantasından kamışlar çıkarmış. Onları bir araya getirmiş. Bir çalmış, herkes gülmeye başlamış. Kamışları tekrar kırmış, bir çalmış, herkes ağlamaya başlamış. Tekrar kamışlarla oynamış, bir çalmış, herkes uyumuş ve Farabi de çantasını almış çıkmış gitmiş. Peace out. Ve Platon'un çalgısı organda, Farabi'nin kamışı urganona bir gönderme olabilir. Görselde aslında Farabi'nin kamışlarıyla yaptıklarını görüyoruz. Alıcıyı nasıl etkilediğini görüyoruz. Farabi'nin bahsettiği insan ve hayvanların paylaştığı müzik ve bu müziğin dinleyenlerdeki etkisi resimde açıkça görülüyor. Sanatta benzetmeden bahsetmiştik. İslam sanatında içe dönük mimesis, içe dönük benzetme derken tam olarak bunu kastediyoruz. Platon'un şarkısı dış bir şeyi, dış bir düzeni taklit eder. Benzetmeden yararlanır. Mimesistir. Gezegenlerin, kürelerin uyumuna benzemeye çalışır. Bu düzenin sanat eserine nasıl yansıdığı gözümüzle gördüğümüz bir şey değildir. Dış dünyayı nasıl yansıttığı önemli değildir. Alıcıda, dinleyicide yarattığı dünya önemlidir. Alıcının tepkisiyle, kahkaha atıp ağlamasıyla ölçülür. Yani sanat eserinin burada müziği, evreni ne kadar gerçekçi gösterdiği ya da bir kolu ne kadar ince çizdiği, ne kadar gerçek çizdiği, ne kadar doğal çizdiği önemli değildir. Burada dışa dönük, dış taklit ve içe dönük taklit var diyebiliriz. Herhangi biri daha iyi
herhangi biri daha kötü diyemeyiz. Birisi görsele, ikonaya, figüre değer verir. Diğeri uyandırdığı hisse. Bu durum İslam sanatını görsellere, imgelere düşman yapmaz. İmge yasaklanmış olmaktan çok geniş bir yer tutmaz. İslam'ın sanatsal mirası öncelikle müzikle ilgilidir. İmge geniş, merkezi bir yer tutmaz. Günümüzde imge merkezi bir yer tutar. Buradaki sorun öteki olarak algılanan bir kültüre dair yaklaşımımızda. Bu diyalogda ötekine yaklaşmak, onun ifadesini kabul etmektir. Kendi benliğinin ötesinde bir şey almaktır. Diğer bir deyişle öğretilmektir. Modern kültür İslam'daki resme, imgeye, yasak çerçevesinden bakıyorsa bunu Avrupa bakış açısıyla, Avrupa deneyiminden yola çıkarak bakar. Beklediği cevabı görmek yerine dinlemelidir. Wendy Schaaf'ın çok sevdiğim bir sözüyle bitirmek istiyorum. İslam sanatını anlamak istiyorsak kulakla görmeyi, kalple tanımayı öğrenmeliyiz. Size çok havalı bir şey göstereyim mi? Leo got my back, culture thinks, take on my mind. Evet, kağıtlarım var benim, kanıtlarım var benim. Kanıtlarla konuşuyorum burada, belgeyle konuşuyorum, belgeyle. Leo got my back, culture things, take on my mind. Leo got my back, culture things, take on my mind.